Demir Kubbe ve Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik kırılganlığı. 14 Nisan 2024 günü İran'ın İsrail topraklarına tarihte ilk kez düzenlediği Gerçek Vaat isimli hava saldırısı, jeopolitik düzlemden taktik ve teknik düzleme kadar her alanda çok önemli sonuçlar yarattı. Ancak en önemli sonucu şüphesiz İsrail hava savunma sisteminin performansının kamuoyuna açıklanan propaganda bilgileri dışında ortaya çıkan açıkları oldu. Bu açıklar şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel çapta şampiyonluğunu yaptığı teknolojik üstünlük ve savunma sistemleri üzerinden oluşturduğu caydırmaya zarar verecek boyutlarda. Ön ikazlı yoğun hava saldırısı. İran'ın çok geniş yelpazede sayıları 3000'i aşan balistik füze, seyir füze ve uydu yerleştirme roket sistemlerine sahip olduğu biliniyor. Bu kapsamda 8 çeşit kısa menzilli ve 8 çeşit orta menzilli balistik füze sistemine, 4 çeşit alçak irtifa seyir füze sistemine, ayrıca 5 çeşit harcanabilir uzun menzilli uydu yerleştirme roket sistemine sahipler. 14 Nisan günü kontrollü tırmanma ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinin kendisine tanıdığı savunma maksatlı karşı saldırı kapsamında 300 civarında saldırı aracı ile 1700 kilometre öteden İsrail topraklarına ateş gücü intikal ettirdi. Bazı unsurların Yemen, Irak ve Lübnan'dan ateşlendiği de belirtiliyor. Saldırının en önemli özelliği ön ikazlı olmasıydı. Bu yönüyle tarihte bir ilk olmaya aday bir gelişmedir. Açık kaynaklarda 5 saat süren saldırıda toplamda 60 ton civarında patlayıcı taşıdığı değerlendirilen batılı kaynakların açıklamalarına göre 110 EMAD balistik füze, 30 PAVEH seyir füzesi ve 150'den fazla Şahit 136 silahlı intihar tipi İHA kullanıldığı yer alıyor. Çok düşük süratle ilerleyen SİHA'ları hariç tutarsak 5 saat içinde ateşlenen 140 füze, İsrail gibi kendini askeri alanda dokunulmaz ve yenilmez kabul eden bir devlete, sınırdaşı olmayan bir ülkeden yapılan meydan okuma için önemli bir sayıdır. Bir kıyaslama yapmak için örnek verilirse, Amerika Birleşik Devletleri 2001 yılında başlattığı Afganistan harekatında ilk saatlerde 50, Irak'ta 2003'te başlattığı Irak işgalinde toplamda 802 Tomahawk seyir füzesi kullanmıştı. Bu saldırıda İsrail ve müttefiki batılı devletler 300 civarındaki saldırı unsurunun %99'unun başarıyla düşürüldüğünü ilan ettiler. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri üzerinden çok önceden saldırı olacağını karşı tarafa iletmesi, İsrail'in halkını sığınaklara alması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın tatilini kesip Beyaz Saray durum odasına geçmesi gibi olgular üzerinden bakarsak, İsrail ve ona destek sağlayan Amerikan hava savunmasının saldırı öncesi ve sırasında tüm hazırlıklarını fazlasıyla yapmaya zamanı olduğu açıktır. Bu şekliyle İran saldırısı İsrail askeri tarihine alakart bir saldırı olarak geçmiştir diyebiliriz. İsrail ve Amerikan hava savunma çevrimi. İsrail, kilometre kare başına düşen hava savunma yoğunluğu ile dünyanın en iyi ve en kapsamlı hava savunma çevrimine sahip bir ülke. Bu gelişmenin temel nedenleri arasında 1. Körfez Savaşı'nda Irak'ın Kuveyt işgali sırasında İsrail'e ilk kez fırlatılan Scud füzelerinin ülkede yarattığı fiziki ve psikolojik etkiler rol oynamaktadır. 17 Ocak 1991'de başlayan ve 25 Şubat 1991'de sona eren füze saldırılarında Irak, İsrail'e 19 saldırıda 43 Scud füzesi fırlattı. Bu füzelerden 26 tanesi Tel Aviv bölgesine, 6 tanesi Hayfa'ya ve 5 tanesi de Necev'e düştü. Saldırılarda 13 İsrailli hayatını kaybederken 229 kişi yaralandı. İsrail hava savunması o dönemde sadece 6 füzeyi engelleyebilmişti.
Bu saldırı döneminden sonra başta Patriot olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile ortak projeler süratle hayata geçirildi. Bugün için İsrail, Amerika Birleşik Devletleri destekli kademeli hava savunma sistemi Tamir bataryalarına sahip alçak irtifa hava savunma sistemi Demir Kubbe, Stunner ve Skyceptor bataryalarına sahip orta yüksek irtifa balistik füze savunma sistemi Davud'un sapanı Arrow 2, Arrow 3 bataryalarına sahip yüksek irtifa balistik füze hava savunma sistemleri Amerikan Patriot ve THAAD sistemleriyle bu sistemlere Amerika Birleşik Devletleri'nin Necef Çölü, Keren'de bulunan yüksek hassasiyet ve menzile sahip X-band radarı dahil hedef tespit ve izleme bilgisi aktaran radar sistemleri, alçak, orta ve yüksek irtifa önleme sistemlerini tek merkezden koordine eden komuta kontrol teşkilatı ve sistemine sahip bir devlet. Ön ikazlı saldırıda tüm bu sistemlerin tam performansla çalıştığı kabul edilirse, yaklaşan yüksek süratli EMAD ve PAVE seyir füzeleriyle balistik füzelerinin önemli kısmının İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bu sistemlerle vurulduğunu değerlendirebiliriz. Savaş uçaklarının önleme gayreti. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'i vuracağız mesajını iletmesinden ve ilk SİHA'nın İran hava sahasında hareketinin tespitinden sonra geçen sürede İsrail'e ait F-15 ve F-35 uçaklarıyla Amerikan, İngiliz, Fransız ve Ürdün savaş uçaklarının bölgedeki hava üslerinden, Kızıldeniz'deki USS Eisenhower uçak gemisinden ve Güney Kıbrıs'taki İngiliz Ağrıtur ve Dikelya hava üslerinden kalkması için yüksek hazırlık durumuna geçmiş olduklarını ve yaklaşan SİHA'ların pek çoğunun söz konusu uçaklar tarafından İsrail hava sahasına girmeden önce kolaylıkla vurulmuş olduğu değerlendirilebilir. Bu kapsamda İsrail makamları seyir füzelerinin çoğunluğunun kendi unsurları ile düşürüldüğünü iddia ederken, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı da 81 SİHA ve 6 balistik füzenin Amerikan hava savunma gayretleriyle düşürüldüğünü ilan ediyor. Amerikan Aegis muhriplerinin gayretleri. Balistik ve seyir füzelerinin önlenmesine yönelik olarak karadaki İsrail ve Amerikan hava savunma sistemlerinin varlığına ilaveten Doğu Akdeniz'de İsrail deniz yetki alanında hazır tutulan 2 adet Amerikan Arleigh Burke sınıfı Aegis muhribinin USS Arleigh Burke ve USS Carney SM-3 bataryaları ile balistik füze düşürdüğünü Pentagon açıklamalarından biliyoruz. Doğu Akdeniz'de görev yapan söz konusu gemilerin atmosfer dışında önleme yapabilmesine yönelik tespit ve izleme bilgilerinin Malatya Kürecik'te bulunan Amerikan sahipli ancak ülkemizde NATO radar sistemi olarak beyan edilen X-band radardan aldığı fiziki bir gerçektir. Zira söz konusu NATO balistik füze savunma sistemi gemilerinin Aegis komuta kontrol sisteminin Avrupa ve Akdeniz havzasında ana bilgi girişlerinden ve yan söyleme Crosstel istasyonlarından birisinin Kürecik radarı olduğu biliniyor. İran ve asimetrik hava gücü. İran son 20 yılda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava araçlarına büyük yatırım yaptı. Bunun temel nedeni 9 yıl süren İran-Irak Savaşı'nın son safhasında Irak'ın yoğun Scud ve Al-Hüseyin balistik füze saldırılarına muhatap olması ve şehirlerinde ciddi kayıplar vermesiydi. Havadan gelen tehdidin asimetrik etkisini ders alarak öğrendiler. Aynı usulü Irak, 1. Körfez Savaşı'nda İsrail'e karşı kullandı. İran, 1988 sonrası maruz kaldığı yoğun Amerikan ambargosuna rağmen Rusya ve Çin'den aldığı teknik ve askeri destek sayesinde milli savunma sanayi yeteneklerini asimetrik silahlar ve özellikle hava unsurları üzerinde geliştirdi. İsrail'e bir gecede 300 civarında silah ateşleyebilmek bunun bir sonucudur. Sadece kendisi değil, Yemen'den Lübnan'a geniş bir alandaki vekilleri de bu silahların bazılarını kullanmaktadır. İran vekillerinin bu silahları etkinlikle kullandığının ilk örneği
14 Temmuz 2006'da Lübnan-İsrail Savaşı'nda yaşanmıştı. İsrail'e ait çok gelişmiş Sa'ar V sınıfı İNS Hanit korveti, Beyrut açıklarında Hizbullah tarafından ateşlenen Çin yapımı C-802 Nur füzesiyle vurulmuş, batmaktan son anda kurtulmuştu. Füzelerin artan niteliği. İran'ın envanterinde tuttuğu füzelerin sadece niceliği değil, niteliği de geometrik diziyle arttı. Dünyanın en büyük 10. savunma bütçesine sahip İran, silahlanmada ağırlık merkezini füze ve silahlı insansız hava sistemlerine verdi. 2023 savunma bütçesinin yarısına yakını çoğu hava silahlarının geliştirme ve üretimine ayrıldı. İranlı mühendisler, Rusya ve Çin'in de yardımıyla yıllar içinde füzelerin CEP, Circular Error Probable, muhtemel dairesel hata değerini düşürmeyi başardılar. 3 Ocak 2020 tarihinde İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından Bağdat Havaalanı'nda öldürülmesinden kısa süre sonra İran'ın Irak'ta Ayn al-Asad bölgesindeki bir Amerikan üssüne yaptığı füze saldırısı herkesi şaşırttı. Saldırıda kullanılan kısa menzilli balistik füzelerin Fateh 110, Circular Error Probable değeri 10-100 metre arasındaydı. MIT, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Vipin Narang, İngiliz The Economist dergisine 16 Ocak 2020'de verdiği demeçte şöyle diyordu. İran'ın saldırısının en önemli sonucu kısa menzilli balistik füzelerinin ne kadar hassas olduğudur. Doğruluk devrimi gerçektir ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nin tek elinde değildir. Bunun modern çatışmalar üzerinde çok büyük etkileri var. İran-Irak Savaşı'nda Saddam Hüseyin'in İran şehirlerine ve 1991'de İsrail şehirlerine karşı kullandığı Sovyet Scud füzelerinin CEP, Circular Error Probable, muhtemel dairesel hata değerinin 2000 metre olduğunu hatırlatalım. Diğer yandan İran'ın GPS teknolojilerinde Rus GLONASS ile Çin Baidu sistemlerinden destek aldığı ve füzelerinde Atalet seyir sistemi kullandığı biliniyor. İran füzelerinin artan hassasiyetinin bir örneği de 16 Ocak 2024 tarihinde Irak, Suriye ve Pakistan'daki hedefleri ateşlediği 1450 kilometre menzile sahip Hayber Shekan balistik füzeleriyle gözlendi. Bu füzelerin en önemli özelliği füze savunma sistemlerine karşı manevra ve karıştırma, aldatma özelliklerine sahip olması. İran bu füzeyi hava savunma sistemi olmayan terör gruplarına karşı kullanarak 2024 yılı başında dünyaya füze teknolojisinde gelmiş olduğu seviyeyi sergilemiş oldu. İran'ın bir diğer kuvvet çarpanı yaratan hava gücü de silahlı insansız hava araçları. Bu sektörde de hızla büyüyen İran, özellikle Rusya'ya sattığı insansız hava araçları sayesinde Orta Doğu'daki önemli silah tedarikçileri arasında yer alıyor. Nevatim hava üssünün vurulması. 300'den fazla hava ateş gücü unsurunun kullanıldığı 14 Nisan 2024 İran saldırısında 9 füzenin İsrail topraklarında isabet kaydettiği İsrail ve Amerikan kaynaklarından öğrenildi. Her ne kadar İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsü SİHA ve seyir füzelerinin hepsinin İsrail hava sahası dışında düşürüldüğünü, sadece çok az sayıda balistik füzenin İsrail topraklarına düştüğünü deklare etmiş olsa da, bu füzelerin 5'i gerçekte İsrail'in en iyi korunan ve F-35 filosuna ev sahipliği yapan Berşaba yakınındaki Kudüs'ten 65 kilometre güneyde bulunan Nevatim hava üssüne, 4'ü de Necef çölünde bulunan Ramon hava üssüne erişti. Bu bölgede bulunan Amerikan X-band radarının ve İsrail hava savunma radar sistemlerinin bu füzeleri görememiş olması olası değildir. İran henüz kullanılan füzelerin ismini açıklamamıştır. Mevcut isimler batılı kaynaklar tarafından deklare edilmiştir. Ancak anlaşılan bu iki üsse karşı kullanılan gelişmiş manevra, aldatıcı hedef yaratma ve karmaşık dalış özelliklerine sahip füzeler İsrail savunmasını aşabilmiştir.
Bu hedefleme ile İran'ın hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj verdiği anlaşılıyor. İran hiçbir şekilde sürpriz ve baskın etkisi olmayan 5 saatlik ön bildirimli saldırı sürecinde adeta hava unsurlarının düşürülmesine ortam hazırlamış ve sivil zayiat verilmemesine hassasiyet göstermiştir. Ancak nasıl olduysa İsrail hava savunması Necef Çölü gibi hava sahası kontrolü, hedef tespit ve izleme olanağı en uygun olan bir bölgede en iyi korunan ve Kürecik, Nevatim ve Katar'da bulunan X-band radarlardan bilgi alan çevrimle beslenen 2 hava üssüne 5 balistik füzenin isabet etmesini önleyememiştir. İsrail'in en geniş yerinde 400 kilometreye 100 kilometre boyutlara sahip çok küçük bir ülke olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Ürdün'ün de askeri unsurlarını yanına aldığı halde 5 füze nasıl Nevatim üssüne erişmiştir? Askeri tarihte örneği yaşanmamış, neredeyse savunan tarafa tüm hazırlıklarını tamamlama şansı veren ön bildirimli ve randevulu hava saldırısında en iyi korunan askeri 2 hedefini neden koruyamamıştır? Bu yönüyle İran'ın hava saldırısı jeopolitik etki yaratacak büyük bir sonuç almıştır. Bu durum sadece İsrail için değil, gerek Körfez ülkeleri, gerekse Avrupa'da ve Pasifik bölgesinde Japonya, Güney Kore gibi hava savunmasında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı ülkeler içinde ciddi endişe kaynağı olmaya adaydır. Artık İsrail'in bölgesel kabadayılığı ve hesap vermeme sorumsuzluğunun en büyük temeli olan caydırıcı hava savunma yeteneğinde ciddi bir gedik açılmıştır. Bunun dışında saldırı aynı zamanda İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz, Fransız ve Ürdün unsurları olmaksızın tek başına envanterinde 3000 civarında füze tutan İran hava gücüne karşı koruma sağlayamayacağını ortaya koymuştur. Belli ki bu zafiyet önceden görülmüş ve sonucunda 1 Eylül 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı İsrail'le savunma işbirliğini arttıracak bir deklarasyon yayınlamıştır. Bugün gelinen noktada söz konusu işbirliğinin İsrail'e yönelik 300 hava unsurunun 290 tanesinin önlenmesinde etkili olduğu görülse de en önemli hedefi Amerikan ve İsrail ortak gayretleri korumaya yetmemiştir. Diğer yandan İsrail'in hava savunma cephanesinin ikmalinde çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olduğu da göz ardı edilmemelidir. Amerika Birleşik Devletleri askeri yardımı ve cephane transferini kestiği anda İsrail'in kendi olanakları ile Lübnan ve İran kaynaklı füze saldırılarına sınırsız hava savunma cephanesi harcaması söz konusu olamaz. Muhtemel gelişmeler. 14 Nisan 2024 İran hava saldırısı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri caydırıcılığı ve gücüne ciddi zarar vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hava saldırısını durdurmak için 1,2 milyar dolarlık cephane harcadığı açık kaynaklarda yer almıştır. Buna karşılık İran'ın harcaması 100 milyon doların altında olduğunun analizi yapılmıştır. Bu saldırı 300 hava unsuru yerine 1000 unsurla yapılsaydı ve aynı anda Lübnan güneyinde bulunan Hizbullah elindeki on binlerce roketin yarısını ateşlese durum ne olurdu? İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı hava savunma cephanesinin bu derece doyuma erişen bir senaryoda ikmal edilmesi nasıl karşılanabilirdi? Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de onlarca üssüne eş zamanlı saldırılar icra edilse bu üsler nasıl korunabilir? Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile vekili Ukrayna üzerinden fiilen çatıştığı ve Pasifik'te Filipinler, Japonya ve Güney Kore'yi Çin ve Kuzey Kore karşısında kışkırtmaya devam ettiği bir konjonktürde Orta Doğu'da kendi iradesi dışında İsrail'in emrivakisiyle içine çekildiği bu kanserli tuzaktan kurtulması elzemdir. Gerçekte bundan sonra yaşanacaklar İran'la İsrail'den çok Biden'la Netanyahu arasındaki rekabetin sonucu olacaktır.
1973 Yom Kipur Savaşı'nda İsrail'in Birleşik Arap Cephesi'nin başarılı kuşatmasından kurtulmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin son anda yardımına koşması ile mümkün olduğu hatırlanmalıdır. İsrail ve İran'a hava saldırısı senaryosu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri olmaksızın İsrail'in İran'a doğrudan bir hava saldırısı da olası değildir. Ancak füze saldırısı yapabilir ki bu da Natanz nükleer santrali gibi seçilmiş hedefler için yeterli değildir. İsrail savaş uçaklarının menzili tanker uçaklar olmadan İran'a yetişmediğinden Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle tanker uçaklarına koruma sağlayacak muharebe hava devriyesi görevleri yardımı çok önemlidir. Bu meyanda Amerika Birleşik Devletleri gelecekte Çin ve Rusya ile çatışmaya ayıracağı taze kuvvetlerini İsrail için kullanır mı? İran'da savaş durumuna geçmeyi, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını göze alabilir mi? Kısacası Amerika Birleşik Devletleri bugünkü şartlarda İsrail için kendi küresel jeopolitik kaderini tehlikeye atar mı? Bunu zaman gösterecektir. Ancak bu riski almayacağını değerlendirdiğimi vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri diğer yandan İsrail'in Gazze soykırımını doğrudan destekleyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail aleyhindeki her türlü kararı veto ederek her geçen gün siyasi prestijini, güvenilirliğini ve arabuluculuk yeteneğini de tamamen kaybetmektedir. Çok kutuplu dünyanın her geçen gün özgül ağırlığını arttırdığı BRICS ve küresel güneyin Anglo-Sakson kolektif batı karşısında güçlendiği kural temelli düzen aldatmacası altında kendi dayatmasını kanunlaştırmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri ve seçilmiş müttefiklerinden uzaklaşmanın hızlanacağı bir döneme giriyoruz. Bu koşullarda İran'ın da İsrail'le uzun soluklu bir savaş tuzağına düşmeyeceğini ve Rusya, Çin ve küresel güneyle ilişkilerini daha da arttıracağı, normalleşme sürecini tercih edeceğini değerlendiriyorum. Ekim ayında yapılacak BRICS zirvesinin bu meyanda 25'e yakın yeni katılımcı ile dünya sahnesinde yeni bir dönemi başlatacağı beklenmelidir. Türkiye dersleri. Türkiye'nin 90'lı yıllardan sonra füze ve 2000'li yıllardan sonra insansız hava aracı teknolojilerine yatırım yapması çok isabetli olmuştur. Bu gelişim ivmesi devam etmelidir. Nasıl ki denizaltılar deniz harekat ortamında askeri hedeflerin ele geçirilmesinde en etkili ve en caydırıcı unsurlar ise balistik ve gezgin füzeler ve silahlı insansız hava araçları yarattıkları çok büyük asimetrik etkiyle Türkiye'nin savunmasında caydırıcı savaş araçlarının başında gelmektedir. 14 Nisan saldırısından çıkarılan dersler Türkiye'nin alan hava savunmasından taktik hava savunma seviyesine her irtifa ve katmanda devam eden milli projelerin hızlandırılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Hava savunmamız, savunma projeleri içinde önceliklendirilerek Yarımada coğrafyamızda başta batıdan ve güneyden olmak üzere her yönden gelecek hava saldırılarına karşı derinliğine savunma sağlayacak tarzda sonuçlandırılmalıdır. Bu kapsamda milli imkanlarla üretilen Hisar ve Siper serisi hava savunma sistemlerimizin süratle tamamlanması, en az denizaltılarımız için Milli Akyat torpidosunun seri üretime geçmesi kadar hayati ve elzemdir. Diğer yandan deniz tarafından gelecek füze saldırılarına karşı Anadolu Yarımadası'nın hava savunmasına doğrudan katkı sağlayacak TF-2000 hava savunma muhriplerimizin tedarik sürecinin hızlandırılması gündeme alınmalıdır. Türkiye'nin çatısı maalesef açıktır. Bu büyük bir stratejik zafiyettir. Bu açığı 15 Temmuz 2016 gecesi tüm çıplaklığıyla gördük. İhanet sonrası bu zafiyetin acilen kapatılması için Rusya'dan alınan S-400 bölge hava savunma sistemine içimizdeki mandacıların itirazlarını akılcı bir yaklaşımla izah etmek mümkün değildir. Yerli ve milli mandacılarımızın göremediği,
ya da görmek istemediği gerçek, kolektif Batı'nın çıkarlarına karşı çıkıldığında Türkiye'ye doğrudan müdahale edileceğidir. Hava savunması zayıf bir Türkiye, Batı'nın baskılarına ve şantajlarına açık olacaktır. O nedenledir ki hava savunmamızın geliştirilmesi hiçbir zaman teşvik edilmemiş, gerekirse NATO yardıma gelir denmiştir. NATO müttefiklerinin Türkiye'nin taleplerinde hava savunma desteği birkaç istisna dışında yakın tarihimizde saklıdır. Büyük hegemon Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin taleplerine rağmen hava savunma sistemlerini Türkiye'ye satmamıştır. Satmasını beklemek saflıktır. Bu konjonktürde Türkiye milli sistemlerini geliştirmekten ve sıkıştığında Rus ve Çin sistemlerine yönelmekten başka seçeneğe sahip değildir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye'nin füze gelişiminde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalıların katkısı asla olmamıştır. Rus ve Çin desteğiyle İran'ın füze teknolojisinde geldiği yer ortadadır. Jeopolitik kaderimizi Batı'nın jeopolitiğine hizmet ederek çizemeyiz. Savunma sanayimizi Batı'nın iradesine ve sözde iyi niyetine eklemlemek, 15 Temmuz 2016 gecesi kendi ülkemizde, kendi jetlerimizin ateşine maruz kalma felaketinin tekrarına izin vermekle eşdeğerdir. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığı içinde NATO dairesi kurulmasının gerekçesini anlamakta olası değildir. Kuzu, kurda emanet edilmiştir. Cem Gürdeniz